Şimdi tamamen kendi zevkime göre yapay zeka ile şarkılar yapıyorum. Öyle popüler olsun filan hevesim hiç yok ha, bu arada olmayacağını da biliyorum. Kendi playlistimi yapıyorum arabada filan dinlemek için. Neyse geçenlerde de böyle bir şarkı yaptım. Ama asıl mevzu, buna klip yaptım. Hani daha önceden de yapılabiliyordu böyle dudak senkronlu şarkıcıyı bayağı şarkıyı söylerkenki gibi halini yapmak. Biraz çetrefilli yollarla yapılabiliyordu. Şimdi çok kolay yolları var bunun. Bunun nasıl yapıldığını bu videoda göstereceğim. Önce bir kısa kesit göstereyim. Yoksa yazılıyor muyum? Bu gerçek değil, bu kurgu. Baş parmağımda dijital uyku. Bu hayat değil. Sadece bu değil. Bunun dışında bütün işte görsel video üreten, web sitesi yapabileceğiniz, bu web sitesini direkt yayınlayabileceğiniz, aynı zamanda bilgisayarınızda kullanabilen agentic bir yapısı olan bir yapay zeka platformunun farklı yeteneklerini anlatacağım bu videoda size. Örneklerini göstereceğim web sitelerinin hepsinin linkini de aşağıya açıklama kısmına vereceğim. Bu yapay zekanın adı Chat LLM, diğer adıyla Abacus. Zaten daha önce videosunu yapmıştım. Çok da ilgi gördü sizden. Gerçekten çok başarılı bir platform. Bunu işbirliği olduğu için söylemiyorum. Gerçekten aktif kullandığım için söylüyorum ki benim gibi birçok YouTuber'da da görüyorsunuzdur zaten Abacus'u. Abacus'la alakalı bir linki aşağıya bırakıyorum öncelikle. Oradan kayıt olabilirsiniz. Daha önceki videoda hangi işlemlerin kaç kredi harcadığını göstermemiştim. Bu videoda onu da göstereceğim. Yaptığınız işlemlerin ya seçtiğiniz modellerin farklı harcamaları var. Kredi harcamaları var. Onlardan bahsedeceğiz. Neyse gelin öncelikle bir bakalım ne kadarmış. Agent.abacus.ai sitesine girdiğinizde burada ilk ay 7 dolar, normalde 10 dolar bu arada aylık, minimum 10 dolara kullanabiliyorsunuz. Fakat bu şu demek değil arkadaşlar. Bakın önce şunu da göstereyim. 10 dolar 20.000 kredi veriyor size aylık. 20.000 kredi sağlıyor. Ve kullandığınız modellerin farklı harcamaları var. Bu arada bu sadece burada değil. Başka yerlerde de. Mesela Clouds'un işte Fable'ı çok pahalı. ChatGPT'nin Sol 5.6'sı çok pahalı modeller. Ama bir yandan da Gemini 3.6 Flash, DeepSeek 4 Flash gibi ucuz modeller de var. Eğer onları kullanırsanız çok daha uzun süre kullanırsınız. Belki kredinizi bile tüketemezsiniz. İşte Cloud'un veya ChatGPT'nin en üst modellerini kullanırsanız kredileriniz çatır çutur gidebilir. Veya Seedance ile video üretirseniz kredileriniz yine çatır çutur gidebilir. Ama daha ucuz modellerle mesela işte görüntü üretirseniz, Nano Banana 2 Lite ile üretirseniz çok daha fazla görüntü üretebilirsiniz gibi, böyle bunun detayları var. Aklınızda olsun. Şimdi siteye giriş yapalım. Zaten daha önce anlatmıştım sizlere. O videoyu da izleyebilirsiniz. Şuralara bir yere bırakacağım. Açıklama kısmına da bırakacağım o videonun linkini. Şimdi bakın burada Auto, Chat ve Agent diye 3 tane bölümümüz var. Burada Auto'yu alırsanız chat'i mi kullansın, agent yani agentik modu mu kullansın, kendisi karar verir. Ben genelde burada agent'i kullanıyorum bu arada. Çünkü burada performansı kendim seçmeyi tercih ediyorum. Ha bu arada chat'i seçerseniz de root LLM denen şey yazdığınız prompt'a göre karar veriyor. Hangi modeli kullanması gerektiğine. Tabi burada krediler biraz kontrolünüz dışına çıkabilir. Çünkü ChatGPT 5.6 Sol'ü kullanırsa çok pahalıya gelebilir. Ama mesela dedim ya, Gemini'nin 3.6 Flash'ını kullanırsanız en uygun fiyat performans modellerinden bir tanesi ve çok az krediyle çok iş yapabilirsiniz. Şimdi Agent kısmına geldiğimizde de burada ben genelde X High kullanıyorum. Çok kredi tüketiyor. Tabii ki her işte bunu kullanmak zorunda değilsiniz. Low en az kredi tüketen fiyat performans kısmı diyebilirim. Bir de Max var. Burada Fable 5 ile GPT 5.6 Sol Max'ı kullanıyor. Yani en üst modeller şu an. LLM'lerin en üstü, en iyileri. Bir de burada ayarlar kısmı var. Skill daha doğrusu kısmı, beceriler kısmı. Buradan istediğiniz beceriyi seçebiliyorsunuz. Aşağıda da farklı kategoriler var. Mesela sunum yapacaksanız slide'ı seçerek slide için özelleştirilmiş bir yapay zekayı kullanabilirsiniz. Veya bir uygulama veya web sitesi yapacaksanız buradan Apps API'si seçerek buna göre özelleştirilmiş bir modeli seçebilirsiniz. Neyse, şimdi bu klip nasıl yaptım onu göstereyim öncelikle. Image and Video kısmına geldim. Burada bakın image ve video, bir de speech var. Yani ses modelleri var.
Burada image'a geldiğimde yine otoyu seçebilirsiniz. Kendisi karar verir veya hangi modelle üretmek istiyorsanız buradan siz karar verebilirsiniz. Bakın burada da aklınızda olsun, Nano Banana Lite en ucuz fiyat performans modeli, hiç de fena değil. Bunu seçebilirsiniz. Buradan GPT Image 2 en pahalı modellerden bir tanesi ve ben geldim dedim ki erkek bir vokal rock şarkıcısı sahnede, karanlık bir ambiyans, ultra gerçekçi, medium shot, yani göğüs bel plandan görüntü olsun dedim. Bana bu görselleri üret dedim. Bunları GPT Image 2 ile üretti. Şöyle 2 tane görüntü üretti. Sonra alternatif de üretelim dedim. Bak kaç kredi harcamış? 230 kredi harcamış 2 tane görüntüye GPT Image'la. Pardon, tanesi 230 kredi. Toplamda burada yazıyor hatta 527 kredi harcamış 2 görüntüye. Bir de aynı prompttan Nano Banana Lite ile üretmesini isteyeceğim. Buradan işte oranı seçeyim. 16'ya 9 olsun. Bir tane üretsin ve üret diyelim. Bakalım kaç kredi harcayacak bunda. Evet, bakın bunda 33 kredi harcadı. Deminki 230 krediydi GPT Image 2. Nano Banana Lite ile 33 kredi harcadı. Bu da hiç fena olmayan bir sonuç verdi. O yüzden de az kredi harcayıp harcamamak tamamen sizin elinizde olan bir şey arkadaşlar. Gelelim bu klibi nasıl yaptım? Yapay zeka ile yaptığım şarkıyı CapCut'a attım. Premiere'de atabilirsiniz. Nereye istiyorsan. Dijital Uyku diye bir şarkı. Bu arada bütün müzik platformlarda yayında. O platformlarda nasıl yayınladığımı da ayrı bir videoda anlatacağım bu arada. Spotify'da, işte Apple Music'te vesaire. Bu klibi yeni çıkan bir video modeli. Minimax'in H3 modeliyle yaptım. Çok iyi dudak senkronu yapıyor. Şarkıyı verseniz bile. Yani sadece konuşma değil. Çünkü çoğu konuşmayı yapabiliyordu ama şarkıyı yapamıyordu. Bu şarkıyı da çok başarılı yapıyor. Fakat 15 saniye. O yüzden ben geldim burada bu şarkıyı 15'er saniyelik bölümlere ayırdım. Bak buradan geldim in dedim. Sonra 15. saniyeye geldim out dedim. Burada in out'la buradan dışa aktar dedim ve bunu ses olarak dışa aktardım. Buradan part 1 dedim. Bak dışa aktardım. Sonra geldim tekrar bir önceki parçanın bittiği yere bu sefer in dedim. 30. saniyeye geldim out dedim. Bunu da part 2 olarak dışa aktardım. Buradan part 2 ve ses olarak aktardım. Sonra geldim yapay zeka ile ürettiğim görseli buraya verdim. Daha sonra bir de sesi yükledim. Ve dedim ki görseldeki rock şarkıcısı erkek audio dosyasındaki şarkıyı söylüyor. Mükemmel bir dudak senkronu olmalı. Ultra gerçekçi bir müzik klibi olmalı. Elde çekim, kamera hareketi, hafif sallantılı, dinamik çekimler olmalı dedim. Önce bir inceledi. Dedi ki bak bunu Heygen'le mi yapayım yoksa Minimax'le mi yapayım dedi. Ben de Heygen daha iyi yapar dedi. Yok kardeşim dedim, sen Minimax'le yap dedim. Bak ben biliyorum, o bilmiyor çünkü. Minimax'in bu kadar iyi yaptığını. Çünkü daha yeni bir model. H3 dudak senkronu yapabiliyor. Ben test ettim dedim. Ve yaptı bakın. Dur şu kulaklığımı takayım bu arada. Yüzüm değişiyor. Bunu 15 saniye yaptı. Gözler beni gözetliyor. Sonra geldim part 2'ye attım bu sefer de. Tamam, güzel oldu. Şimdi bu sesle senkron yapalım dedim. Bak bir daha görüntüyü vermedim. Çünkü kendi sohbet içerisinde bunu hatırlıyor zaten. Sadece sesin ikinci partını verdim. Ve ikinci partı yaptı. Yazıyorum yoksa yazılıyor muyum? Bu gerçek değil. Bu kurgu. Sonra da yine bu sefer part 3'ü verdim ve devam edelim dedim. Farklı alternatif açılar olsun dedim. Ve alternatif açılarla part 3'ü de yaptım. Bu hayat değil. Bir uçurum. Aşağı. Ve artık tek yapmam gereken tekrar CapCut'a dönmek, indirdiğim parçaları arka arkaya dizmek. Bu kadar. Üzerine bir de CapCut içerisinde biraz filtre verdim. İşte bir tane şey verdim, rüya parıltısı. Şu arkadaki parlaklığı arttırıyor. Bir tane de noise verdim. Biraz daha grenli olduğu üzere daha gerçekçi bir hava veriyor. Ve klibi böyle 45 saniyelik bir klip yaptım. Tamamını da yapabilirim böyle part part. Peki bunlar kaç kredi harcıyor? İşte video üretmek o kadar da ucuz bir şey değil arkadaşlar. Abaküs'ten de yapsanız, kendi platformdan da yapsanız ucuz maalesef değil video modelleri. Bak 15 saniyelik bir video 3761 kredi harcamış. Diğerinde 4827 kredi harcamış. Diğerinde de 4756 kredi harcamış. Minimax H3 dahil Seedance 2.0, Klink, Gemini, Omni Flash, İşte Hedra, Grok Imagen gibi veya Topaz'la çözünürlük gibi birçok modeli buradan kullanabiliyorsunuz. Şimdi gelelim şu en başta gösterdiğim web sitesine.
Bakın kendim için bir tane web sitesi yaptım. Bu web sitesinde işte benim YouTube videolarıma yönlendirme var. Bir tane haber sitesi yapmıştım. Oraya yönlendirme var. Bir de kendim için yaptığım yapay zeka çalışmalarını, dosyalarını paylaşabileceğim bir site olsun dedim. Ve böyle detaylı bir prompt yazdım. Buraya isterseniz ekranı durdurup okuyabilirsiniz. Şimdi uzun uzun yazmayayım ben. İşte içindeki görselleri Nano Banana 2 Lite'la falan üretsin dedim ki ucuza mal olsun diye. Fakat burada en yüksek şeyi kullandım. Max'ı kullandım. Yani Fable 5 ile GPT 5.6 Sol Max'ı kullandı bu siteyi yaparken. O yüzden de bayağı bir kredi harcadı. Kaç kredi harcadığını göstereyim, sonra da siteyi göstereceğim. Bak 12.734 kredi harcamış. Maşallah, ciddi bir kredi tabii ki bu. Fakat siteye baktığımızda tam istediğim gibi bir site yaptı. Burada YouTube'dan videolarımı çekiyor ve ben YouTube'la video ekledikçe buraya ekliyor o da. Yapay zeka araç kutusu diye bir şey yaptırdım. Aşağıya açıklamaya bunun da linkini bırakacağım. Buradan mesela işte Seedance için, Flux için, video modeller için prompt skill'leri, becerileri yazdırıyorum. Onları Drive'ıma ekliyorum. Buradan indirebilirsiniz ücretsiz bir şekilde. Ve bu siteyi de deploy edebiliyorum. Bak burada deploy butonu var. Buraya tıkladığımda sihi.ai.abacus.ai.app sitesinde şu anda yayında. Buradan direkt yani yayınlayabilirsiniz sitenizde. Ha isterseniz Custom Domain diye bir bölüm var. Burada da Connect Your Domain'e tıklayabilirsiniz veya Purchase New Domain diyerek kendinize bir domain seçebilirsiniz. Mesela yazalım Sihi AI diyelim. Şimdi bana uygun domainleri, boş domainleri buldu bak. sihiai.com, işte sihiai.net, sihiai vesaire. Her biri ne bu arada buradan alabiliyorsunuz. Direkt Abacus içerisinden alabiliyorsunuz bu domainleri. Fakat her birinin farklı bir bedeli var. Ve bunlar da kredi karşılığı bedeller. Mesela en ucuz olan hangisi? sihiai.art. Hadi bunu alayım bak. Sizin gözünüzün önünde alıyorum. 4.810 kredim gidecek. Confirm diyorum. Şu anda 12.866 kredim var. Ve yıllıkta şuna yenilenecek. O yüzden öncesinde bunu iptal etmeniz lazım. Eğer ki yıllık yenileme istemiyorsanız. Evet, şu anda yayınlamak için hazır. Birazdan yayına girecek. Yani muhtemelen video bittiğinde girmiş olur. Aşağıya linkini bırakırım. Bir de daha önce mesela botgazete.com diye bir site yapmıştım. Onu da Abacus üzerinden yaptım. Valla bu baya güzel site oldu. Bence favorilerinize kaydedin tarayıcınızda. Çünkü sürekli iyi yapay zeka, yani böyle önemli yapay zeka haberlerini araştırıp güncel olarak bunları kendisi burada paylaşıyor. İşte haber sitelerinden çekiyor, güvenilir haber sitelerinden ve görüntüleri de, kapak görüntülerini de Nano Banana Lite ile üretiyor ve buraya kendisi ekliyor. Burada da telif yememek için böyle bir yöntemle görüntüleri kendim üretme olayına gittim. Burada da şöyle bir prompt yazdım. Bu prompt sonucunda tek bir prompttan bu site ortaya çıktı. Ha bu arada yalan olmasın, ufak tefek revizelerle son haline getirdim. Fakat ilk halinde kaç kredi harcamış ona bakalım isterseniz. Bakın ilk halinde 5716 krediye ben bu siteyi yapmışım. Ve bu siteyi de deploy ettim. Özel domain aldım. botgazete.com. İsterseniz bu siteyi de aşağıya açıklama kısmına bırakacağım. Böyle bayağı güncelliyor. Mesela bak az önceki en son haberi 16 dakika önce yayınlamış. Çok güncel bir haber. Ondan öncekini işte 1 saat önce, 2 saat önce, 3 saat önce. Böyle sürekli iyi haberleri çekerek yayınlıyor. Yani yapay zekadan geri kalmak istemiyorsanız buradan koyu temaya da geçebilirsiniz bu arada. Bu siteyi kaydedebilirsiniz arkadaşlar. Bir de şöyle bir prompt yazdım. Buradan low seçeneğini aldım. Yani en düşük krediyle nasıl bir site yapabiliyor diye. Çocuklar için bir web sitesi yap dedim işte. Temel bilgileri eğlenceli ve kalıcı infografilerle göstersin. 50 tane temel bilgi olsun gibi bir şey yazdım. Bu infografileri de Nano Banana 2 Lite ile oluştur dedim. Ve bunu yolladım. Prompt'u şu anda ekranda durdurup dilerseniz alabilirsiniz buradan. Peki bu site kaç kredi harcadı bakalım? Bak sadece 1968 kredi harcamış ve şöyle bir site yaptı. Bunu da yine deploy ettim bu arada. bilgiküpü.abacus.ai.app, aşağıya linkini bırakacağım, bakabilirsiniz. Çocuklar için bir web sitesi bu. Mesela geliyorsun işte rüzgar nasıl oluşur diyorsun. Bak burada sana bir infografiyle gösteriyor. Kendi çocuğunuz için filan da böyle web siteleri yapabilirsiniz. Gıdıklanınca neden güleriz? Bak bununla ilgili böyle çocukların anlayabileceği temel düzeyde, basit düzeyde hatta kediler neden mırlar? Mesela böyle bir soru var. Güzel, eğlenceli oldu. Buradan isterseniz arama kutusu da var. Oradan da arayabilirsiniz. Bir de Abacus'un bilgisayarınızda kullanabileceğiniz bir indirilebilir programı var. Abacus AI
AI Desktop diye. Her platform, her işletim sistemi için var gördüğünüz gibi. Ben Mac kullanıyorum şu anda. Mac için bunu indirdim. Burada da 3 tane bölüm var. Chat kısmı normal işte sohbet edebileceğiniz kısım. Buradan istediğiniz bir modeli seçebiliyorsunuz veya root LLM'le kendisine bırakabilirsiniz yine. Cowork kısmı birlikte çalışma kısmı, bir klasörünüz üzerinde, bilgisayarınızda bir klasörde çalışabilirsiniz. Mesela klasörünüzü toparlatabilirsiniz ki bir önceki videomda onun örneğini göstermiştim. Veya işte klasöre bir şeyler yükleyebilirsiniz. Klasörden bir şeyler sildirebilirsiniz. Klasörde bir program oluşturtabilirsiniz. Bir de kod kısmı var. Burada da sizin adınıza yine bilgisayarınızda çalışabilecek kodlar yazıyor. Ben burada Cowork kısmında şöyle bir şey yaptım. Bilgisayarımda Adobe Premiere'de çalışan bir eklenti yapmanı istiyorum. Bu eklenti timeline'da olan videoyu analiz etsin, konuşma boşluklarını otomatik olarak silsin dedim ve bayağı işte düşündü. Kodları yazdı kendi içerisinde ve bana projeyi yaptı. Silence Cutter diye bir proje ve bunu yaparken de 1695 kredi harcadı. Sonra dedim ki bunu sen kur dedim. Onunla da beni uğraştırma dedim. Bunu da bilgisayarıma kurdu. Burada da 312 kredi harcadı. Ve Premiere'de eklentiler içerisinde artık bu eklentim var. Burada işte farklı modları seçebiliyorum. Sessizlikleri analiz ediyor. Sonra sessizlikleri sil dediğimde de ara boşlukları kaldırıyor. Çok stabil çalışmıyor bu arada. Üzerine biraz revize vermem lazım. Hatta mükemmel hale getirebilirsem ücretsiz bir şekilde sizlerle de paylaşırım. Onu CI AI sistemde o yapay zeka araçlar kısmına bırakırım. Ama bilgisayarınızda çalışan bir eklenti yapabilirsiniz. Aklınıza ayağınıza başka bir şey gelebilir tabii ki. Yani sonuç olarak Abacus AI'yi ben bayağı aktif bir şekilde gördüğünüz gibi kullanıyorum arkadaşlar. Böyle işbirliği, reklam ayağına size kullanmadığım bir şeyi asla anlatmıyorum. Anlatmayacağım da. Açık açık yaptığım işlemlerin kaç kredi harcadığını da gösterdim. Bu çünkü çok sorulmuştu bir önceki videoda. Bu arada bir önceki videoyu da izlemeyi mutlaka unutmayın bakın. Orada çünkü farklı denemeler, farklı senaryolar var deneyimlediğim. Neyse bu videoda böyle oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım işinize yaramıştır. Böyle platformlar yani ajentik platformlar, birçok yapay zeka modelini bir arada barındıran platformlar artık hayatımızda yoğun bir şekilde yer alıyor. Abacus dışında başka platformları da tabii ki kullanıyorum. Onlardan da kanalımda bahsetmeye devam edeceğim. O yüzden takipte kalmayı unutmayın. Abone olun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Yüzüm değişiyor, filtreli gözler beni gözetliyor. Her sabah başka bir ben seçiyorum. Ben mi yazıyorum yoksa yazılıyor muyum? Bu gerçek değil.